Bugün Moğolistan'dayız, ata topraklarındayız arkadaşlar. Hemen karşımda Bilge Kağan Karayolu'nu görüyorsunuz. Sizlerle beraber bu videoda Moğolistan'ın dağlarını, Türk topraklarını, tarihimizi gezeceğiz. Şu anda Karakurum'dayım Moğolistan'da. Çayınızı kahvenizi alın. Bu muhteşem coğrafyayı, bizler için çok değerli olan bu toprakları, bu ülkeyi, bu şehri gezmeye başlayalım. Arkadaşlar yeni videodan güzel bir Harhorin sabahından Moğolistan'ın eski başkentinden günaydın. Ben geçen videoda konakladığım yerde hala devam ediyorum. Şöyle ufak bir yurdun içindeyim. Bir hostel paylaşımlı oda. Buraya da günlük olarak yaklaşık 15 Amerikan doları veriyorum. Şöyle bir güzel yanı var. Kart geçiyor. Ulanbator'daki bazı hosteller sadece nakit kabul ediyor. Burası kart da kabul ediyor. Aynı zamanda burada normal odalar da mevcut. Hani geldiğiniz zaman bu tarz hostel değil de normal odalarda da kalabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber Harhorin şehrini gezeceğiz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Zaten muhteşem bir coğrafyadayız. Bakar mısınız güzelliğe? Burhan burada. Burhan'la tanıştık. Kendisi de dünyayı geziyor. Moğolistan'da denk geldik. Güzel oldu valla. Çok güzel bir coğrafyadayız. Aynen, kesinlikle. Değil mi? Her şey harika gözüküyor. Hava mükemmel. Evet, hava da çok iyi denk geldi. Burada bakın Moğollu beyefendi şu an aracın bakımlarını da gerçekleştiriyor. Şöyle bir dışarıyı göstereyim size. Atlar şu anda özgürce dolaşıyor arkadaşlar. Buradaki bu atların bazılarının sahibi varmış, kimisinin de yokmuş. Bu şekilde böyle yaban bir şekilde dolaşıyorlar. Hadi bakalım tura başlayalım. Güzel bir tur olsun. Allah. Yunus da yanımda. Geçen videoda hatırlıyorsunuz, otobüste denk gelmiştik beraber. Şimdi güzel bir tur ayarladık. Aslında böyle hep beraber denk gelmemizin de güzel bir yanı oldu. Hem biraz daha uyguna geliyor. Hem de tabii bu tarz yerleri böyle kendi dilinizden tanıdığınız birileriyle gezmek çok daha keyifli, eğlenceli oluyor. Toplamda ne kadar verdik kişi başı bu tur için? 55. 56.500. 56.500 Vietnam. Vietnam değil, Vietnam beni andı. Moğolistan, Tugri'yi verdik. Evet. Yani arkadaşlar Moğolistan gerçekten benim gerçi çok zaman geçirmedim ama gezmek için birazcık bu turlara katılmak gerekiyor. Öyle hani yalnız başıma belediye otobüsüyle gezeyim gibi bir durum pek söz konusu değil buralarda. Çünkü birbirlerinden çok uzak her yer. Ama gittiğiniz oteller, hosteller sizlere bu konuda yardımcı oluyor. Şimdi böyle yola doğru çıktık. Bakalım ilerliyoruz. 4x4'te gidiyoruz. Evet arkadaşlar, ilk noktamıza geldik. Öncelikle neredeyim? Bunun hakkında birazcık sizlere bilgi vermek istiyorum. Harhorin'deyiz şu anda. Burası Moğolistan'ın eski başkenti. Orta Moğolistan'da bulunuyor. 12. yüzyılda Cengiz Han tarafından kuruluyor. 13. yüzyılda oğlu Ogedeyi Han tarafından genişletiliyor arkadaşlar. Eskiden Moğolistan'ın başkenti olarak kullanılıyormuş. Ve şu anda muhteşem bir vadiye bakıyoruz sizlerle. Türkler açısından kutsal kabul edilen bir vadi arkadaşlar burası. Orhun Vadisi'ne geldik. Göktürkler, Uygurlar ve diğer eski Türk toplulukları bu bölgede yaşamışlar. Bilge Kağan, Kultigin ve Tonyukuk gibi Türk büyüklerine ait yazılar da yine arkadaşlar bu vadilerde, bu bölgelerde bulunuyor. Hepsini zaten ziyaret edeceğiz yavaş yavaş. Şu anda da muhteşem bir vadiye bakıyoruz sizlerle beraber. İnanılmaz gözüküyor etraf. Bakar mısınız etrafın güzelliğine? Muhteşem bir coğrafyadayız. Ve hemen şurada da farklı bir anıt bulunuyor. Enfes görüntü. Ve vadinin tepeleri şuralarda aslında ağaçlandırma yapılmış gibi. Arkadaşlar şu an yaz mevsiminde olduğumuz için buralar çok güzel. Fakat kışın buralar buz gibi oluyor, buz gibi. Öyle bir de hayal etsenize burayı karlı. Muhteşem bir coğrafya. Bu anıtlarda da genellikle şamanlar gelip ayin yapıyormuş. Burada şamanlar da var. Var. Değil mi? Hatta biz katılmak istedik, düşündük Evet. bir. Ama dolandırıcı. Dolandırıcı. Aslında burada da biraz artık turizme yönelik olmuş diyebiliriz. Evet. Ya ben normalde şamanlarla falan daha önceden hani beraber oldum. Normalde para istemez falan şamanlar ama burada ilk defa ben de İlk defa istiyorlar. maalesef. Ama yine bakalım denk gelirse Ulanbator'da varmış. Ulanbator'da denk getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şuradan bir de Karakurum'a bakalım. Oldukça ufak bir kasaba burası aslında. Yani bir şehir diyoruz ama bir şehir değil. Tablo gibi bir manzara sunuyor ama bize. Bakar mısınız?
Birazcık böyle İskandinavya ülkeleri da bulunma şansım olmadı. Lakin burayı karlı hayal edersek sanki böyle Kuzey Avrupa hissiyatı da yok değil burada. Norveç Bergen. Norveç Bergen'e mi benziyor? Benziyor. Yani Bergen'de eksik olan bir nehri falan vesaire fiyortları yok. Rengarenk evler Rengarenk, falan evet. vesaire çatılar. Benziyor biraz. Burada bakın hediyelik eşyalar da var arkadaşlar. Bu hediyelik eşyaları da şöyle bir sizlere göstereyim. Tabii ki de turistik bir alan, çok yoğun olmasa da bu tarz burada böyle hediyelik eşyaları görüyorsunuz. Bakın nazar boncuğu var. Burada da hello. Ben ters taraftan geldim aslında. Diğer taraftan gelmem gerekiyordu. Hello. Where are you from? Türkiye. No. Mall. Nice to meet you. What's your name? This mini market. Ah, mini market. Okay. What's your name? Your name? Okay. This is mini market. Mini market. Mini market. Okay. Şöyle arkadaşlar güzel hediyelik eşyalar var aslında. This old money. Ha, old money. Okay. Very old. Very old. Sorgun ama. Güzelmiş buralar ya. Güzel hediyelik eşyalar varmış. Çingiz Han. Ha, Cengiz Han. Bakın burada da Cengiz Han at üzerinde. Çingiz Han. Cengiz Han. Yes. Güzel şeyler varmış. How much? 10,000. 10,000. Okay. Okay, thank you. Ha. This horse how much? 10,000. 10,000. Güzelmiş ya. Alalım hadi. Tamam, okey. Ben at alacağım. Horse alacağım ben. I like horse. Horse. Yes. Okay. Unique horse. Ha, no, this one. Yeah. Şundan alalım arkadaşlar. Güzelmiş. No. This area. Burada kaldığımız geleneksel evlerin isimlerini soruyor da şu anda Burhan. Gırç. Gır. Ha, gır. Gır. Okey. Türk iş yurt. Gır. Gır. Direkt gösteriyor. Avucunun içinde. Olumlu enerji arkadaşlar bunlar. Bu ülkede Budizm de çok yaygın. Tibet Budizm diye geçiyor. Halkın büyük bir çoğunluğu burada Budist. İslamiyet %2, %3'ünde görülüyor ve benim internette okuduğum kaynaklara göre de büyük bir kısmı da yine ateist. Aslında Sovyetlerin etkisiyle burada birazcık ateizm ön plana çıkmış. Ve yine tabii ki de şamanlar da bulunuyor arkadaşlar. Aslında bu bizim gördüğümüz özellikle şu yapının içinde ve yine buradaki taşlarda da bakın görüyorsunuz şu anda. Bunlar hep şamanizmden bence. Biz en azından öyle yorumladık. Hani buralarda ateş yakıyorlar, dans gösterileri yapıyorlar. Yine içeride de aynı şey mevcut. Şamanizmde biliyorsunuz buralarda yaygın olan bir din, bir inanış, bir ritüel. Şifacılar hatta farklı ritüelleri bulunuyor şamanlarında. Bir sonraki noktamıza geldik arkadaşlar. Bu tur böyle devam ediyor. Farklı güzel noktalarda şoförümüz bizi durduruyor. Biz etrafa bakıyoruz. Bu muhteşem doğanın, bu muhteşem güzelliklerin tadını çıkartıyoruz. Bu arada ilk defa bu videodan beni izliyorsanız ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilirsiniz. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz arkadaşlar. Moğolistan'ın ovalarında şu anda geziyoruz. İnanılmaz manzaralar. Her şey harika gözüküyor. Bir yanda nehir, bir yanda yemyeşil ovalar, bir yanda atlar, özgürce dolaşan hayvanlar. Asya'nın da güzelliği bu arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte umut ediyorum ki Orta Asya
seyahati kesinlikle planlayacağım. Yani buralara geldikten, buraları gördükten sonra buna kesinlikle karar verdim. Kırgızistan o tarafta aynı bu şekildeymiş. Yine çok farklı, çok güzel yerleri mevcutmuş. Bakın arka tarafta da bir sürü hayvan var şu anda. Onlar da özgürce geziyor. Orhun Irmağı. Senden biraz burası hakkında bilgi alalım Burhan. Öyle mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Senin ikinci gelişin. Aynen. Şimdi burası Orhan Irmağı ve bu büyük bir alana büyük bir alanı kapsıyor. Orhun Vadisi'nden de geçiyor bu nehir ve orada bayağı bir büyüyor. 100-150 kilometre ötede de Orhun şelalesi var. Oraya dökülüyor bu. Bizim Türkler ya da işte Moğollar da buna örnek gösterilebilir. Genelde bu nehir kıyısına ve etrafına kurulmuşlar. Zaten Orhun Vadisi'ne gittiğimizde orada Ötügen ormanları var. Irmağın öbür tarafında kalıyor. Ötügen dediğimiz kısım, asıl kısım orası. Onu diyebiliriz. Orada zaten gösteririz. Orada da anlatıma devam ederiz. Tamam, süper. Onun dışında ne söyleyebilirim? Ya uzun zaman Hunlar, Göktürkler, Uygurlar bu Ötügen dediğimiz bu 30 kilometrelik alanda kurulmuşlar. Orhun Vadisi etrafında. Cengiz Han da bu alanı seçmiş ama onun da aslında başkent olarak benimsediği yer, dediği yer yani Karakorum deniliyor şu an ama Ötügen. Bu kadar şimdilik. Devam İlk ederiz. Türk devletleri aslında hep bu gördüğümüz yerlerde değil mi Aynen, kuruluyor? doğrudur. Atalarımızın toprakları diyorlar, doğru Aynen, diyorlar. doğrudur kesinlikle. Gittiğimiz yerde de devam ederiz zaten. Aynen. Sende güzel bilgiler var. Biz biraz Aynen. kamera dışında sohbet ettik. Aynen. Ya devlet dışında da ilk aslında boylar falan da hep bu coğrafyada Buralarda. Ötügen'de kurulmuş. Orhun Vadisi etrafında kurulmuş. İskitler buna örnek. İskitlerden kalma ufak tefek böyle kalıntılar var herhalde. Müzede var galiba sanırım. Emin Müzeyi de değilim. ziyaret edeceğiz. Aynen. Orada zaten Umay'ın heykeli falan da var. Tanrıça Umay'ın. Değişik, enteresan şeyler var, heykeller var. Süper. Valla Müzede. çok keyifli, güzel bir tur devam ediyor. Cengiz Han'ın kurduğu şehrin şu anda tam böyle içindeyiz, ortasındayız. Buralarda yaşıyorlarmış. Vay be. Tabii ufak bir şehir. O zamanlar nüfuslar çok daha düşüktü diye tahmin ediyorum. Çinliler yine kalabalıkmış ama. Yani onlar çok. Onlar çok. Çinlilerde de en meşhur krallık, onlar da parçalı şeyler. Nasıl anlatayım? Parça parça eyalet şeklinde devletler var. En önemlisi Tankut Krallığı. Cengiz de zaten içinden geçiyor Tankut Krallığı'nın. Bir tek o kalıyor. Yani onun şeyleri kalıyor galiba. Bir tek tapınaklarına dokunmuyor Cengiz Han. Ha, Cengiz Han o konuda da Söz verdiği için. Söz verdiği için. Yoksa her şeyi yok ediyor Cengiz Han. Fransa'ya kadar gidiyormuş. Fransa'ya Gitmiş. kadar Subutay gidiyor. Subutay gidiyor. Aynen. Moğol İmparatorluğu. Aynen. Sonra aslında devam edecek Subutay hani geçmeye Fransız askerleriyle bayağı kapışıyor. Onlara değiniyor. 46 seferi var. 46'sının hepsini kazanıyor. Hepsi. 72 yaşında hala at üzerinde savaşıyor adam. Wow, Cengiz Han inanılmaz. ölünce geri dönmek zorunda çalıyor. Yani çağırıyorlar geri. Cengiz Han'dan sonra 2-3 yıl böyle bir boşluk var aslında. Ama orada da karısı biraz daha hani yönetimde söz sahibi oluyor. Ama Kut Ögeday'a geçiyor. Aslında abisi var Ögeday'ın, Çağatay. Çağatay ama istemiyor. Zaten Çağatay'ın da çocuğu ölüyor. Çocuğu öldüğü için bayağı bunalımda adam herhalde, bilmiyorum. Emin değilim tabii. Orada yaşamadım. Çağatay istemiyor işte han olmayı. Ögeday'a geçiyor bir alt çocuk. Cengiz Han birazcık bana Büyük İskender'i de anımsattı bu başarılı olması. Tabii aynen. Değil mi? Adamın Benziyor. kaybettiği savaş yok. Tabii bu zaman diliminde Türk devletlerini de yıkıyor Moğol İmparatorluğu. Tabii içinden geçiyor hepsini İçinden, ya da onlarla beraber savaşıyorlar. Yani Ben yanında önceki savaşıyorlar. videolarda da bahsetmiştim. Moğollarla Türkler arasında aslında bir kan bağı yok. Birazcık kuzen gibi ya da. Akrabalık var akrabalık biraz. var Aynen. diyebiliriz. Kız alıp verme kültürü var. Beraber zaten bu coğrafyada işte beraber hani yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Aynen. Hep Moğol devletini böyle ders kitaplarından yahut farklı kaynaklarda istilacı olarak Moğol istilası yayılmacı bir politika sergilemişler. Evet. Fakat şu anda nüfusları çok az. 3,5 3,5 milyon. Gerçekten insan çok yaşıyor ufak. Moğolistan'da. Koskoca bir coğrafya.
Yerleşim yeri yok. Her yer bu şekilde ama gördüğünüz. %80 toprağı bu şekildedir. %20'sinde falan şey vardır. Konusunda da çok kötüler. Yani Kötüler bayağı mi? burada hasta olmaması gerekiyor. Eğer buraya hani ziyaret edecek olan hani insanlar olursa dikkatli olsunlar. Bayağı Burada şey mi? sağlık Problem değil mi? problemleri, evet, var. Hasta olmama gerekiyor. burada. Gerekiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Aynen. Çok soğuk bir coğrafya. Biz şu an böyle sen tişörte döndün hatta. Hava güzel. Aynen. Yaz mevsimindeyiz fakat kışın zaten çok fazla aslında ziyaret edilmesi tavsiye edilmiyor. Tabii kesinlikle. Eksi 40'ları buluyormuş burada Aynen. soğuklar. Yani yaz ortasında bile, yazın bile aslında akşamları soğuk oluyor. 10 dereceye kadar falan düşüyor. Evet. Gündüzleri sıcak da akşamları soğuk oluyor serin. Bu ülkenin denize kıyısı yok. O yüzden ben burada neredeyse hiç deniz mahsuru şu an görmedim. Ya mutlaka Ulanbator'da vardır ama genelde arkadaşlar bu insanlar koyun, keçi, inek, at Yakıyorlar. yakıyorlar. İneğe benzer bir şey. Nepal'de de görürsünüz giderseniz Nepal'e. Yak da böyle ineğe benziyor. Biraz hörgüçü var ama. Biraz daha farklı. Aynen hörgüçlüsü. İneğin hörgüçlü, öküzün hörgüçlü. Domuz eti çok yaygın değil. Fakat turistik restoranlarda domuz eti de tüketiliyor. Zaten özellikle burada Çinliler ve Koreliler çok fazla tercih ediyor burayı turistik anlamda. Genelde o ikisine yönelik restoranlarda bulunuyor. Yani yeme içme konusunda ben pek sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Bize Aynen, uygun genel olarak lezzetler koyun var. eti, inek eti, işte yak eti dediğimiz gibi o da güzel. Genel olarak o tarz etler bulunuyor. Şeylerden farkı, bizim Kazaklardan, Kırgızlardan farkı, bunlar at eti yemiyor. Bizimkiler yiyor ama. Kazakistan'a, Kırgızistan'a falan gittiğinizde at etiyle karşılaşıyorsunuz. Moğollar yemiyor mu? Moğollar yemiyor genel olarak. Ha, yemiyorlar. Aynen. Bir yerde bir restoranda zor bulursunuz yani, çok nadirdir. Ben mesela çok sordum, var mı at eti falan, hani yeniden yemek istiyorum falan. Yok ama. Yok, denk gelmedi. Denk gelmedim yani, ikinci gelişim işte ama denk gelmedim. Denk gel. Şöyle yine harika bir manzara. Arkadaşlar özellikle Orhun Vadisi civarlarında gezince bu tarz böyle kaplumbağa heykellerine çok denk geleceksiniz. Bixi deniyor bunlara. Çince ismi Bixi'ymiş. Bu kaplumbağa heykelleri genellikle büyük bir taş yazıt taşıyormuş. Yani farklı anlamları varmış hepsinin. Kaplumbağanın şöyle bir önemi, şöyle bir özelliği var Çin ve Orta Asya kültürlerinde. Uzun ömürlü ve dayanıklılığın sembolüymüş arkadaşlar buradaki kaplumbağalar. Bu heykeller genelde bir yazıtın altına yerleştiriliyormuş ve geçmiş hükümdarların ya da kahramanların başarılarını omuzlayan bir ruhu temsil ediyormuş. Göktürk yazıtlarında da bu tür kaplumbağaların üzerine yazıtlar dikilmiş. Özellikle Bilge Kağan ve Kültiken anıtları gibi önemli Orhun yazıtları bu heykellerin üzerinde yer alıyormuş arkadaşlar. Yani buralarda kaplumbağalar oldukça önemli sembolik hayvanlar. Bu tarz böyle heykellerini de görüyoruz burada. Çıkıyor. Onun dışında bir Göktürk zaten yazıtları var. Onun dışındaki kaynakların çoğunu biz Çinlilerden almışız. Çinlilerden buluyoruz. Aynen. Şimdi Orhun yazıtlarının bulunduğu müzeye geldik. Aynen, Bilge Kağan yazıtındayız. Süper. İlk Türk ismi burada, bu yazıtlarda geçiyor. Tabii aynen. William Thomson, Danimarkalı bir arkeolog, 1960'larda buluyor sanırım. Fark ediyor. Yazıtı ama hatırladığım kadarıyla Tonyukuk yazıtında görüyor. Hani fark ediyor, Göktürk yazıtını şey yapıyor. Çözüyor orada. Ondan sonra başka yani Tonyukuk zaten önemli bir lider. Vezir galiba. Onlar çoktular kelimesi de oradan, hani cümlesi oradan çıkıyor. Onlar çoktular derken de Çinlerden bahsediyor zaten. Yani Bakalım girelim görelim. aynen, girelim. Ben de yeni halini bilmiyorum şu an. Ben eski halini hatırlıyorum. Burada para ödedim. Hediyelik eşyalar, yok para ödememiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar burası kapalı olabiliyor. Hemen yan tarafta otağlar var. Orada yaşıyorlar. Hani geldiğiniz zaman zaten tur rehberiniz size yardımcı oluyor. Kostümler falan. Kostümler falan var. Bakın şöyle bir hediyelik eşya yerini de göstereyim sizlere. Burası Türkler tarafından tabii ki de çok fazla ziyaretçi alıyor. Şöyle bakın. Şimdi burada ilginç bir şey var arkadaşlar. Fotoğraf çektirmek için para ödememiz gerekiyor. 20.000 istedi bizden kişi başı. Kişi başı 15'e hallettik bu işi. Böyle de ilginç bir durum söz konusu. Buraya gelmeden okumuştum zaten. Video için ekstra para istediklerini. Burada biz Orhun yazıtlarının aslını göreceğiz. Yani gerçeği burada saklanıyor. Burası arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle aslında
bu hale getirilmiş. Hatta yolda da görüyoruz zaten. Bu karayolu da yine Türkiye Cumhuriyeti TİKA yapmıştır diye bir ibare var. Gayet güzel. Yani bu çok hoşuma gitti gerçekten. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Devleti'nin buralara gelip bu müzeyi kurması, bu yolları yapması müthiş. Harika. Nasıl ediyoruz? Wilhelm Thompson şu. Wilhelm Thompson, evet şurada. Tercümesi üzerine çalışıyormuş arkadaşlar. 1890'lardaymış bu arada keşfi. Evet, 1890'larda Tenri kelimesini çözerek işe başlamış. Güzel. Ya, Türkçe tabii ki de burada bilgilendirmeler de var. O da ekstra güzel. Hani Moğolistan'da arkadaşlar Moğollular fazla Türkçe bilmiyorlar. Bakın burada bilim adamlarını araştırma yapan görüyoruz. Burada yine fotoğraflar 1958 yılına aitmiş. Moğol Çek Cumhuriyeti'nden gelen arkeolojik çalışmalarda. Bu biraz daha yakın tarih. 2023 yılında arkadaşlar. 2003 yılında Moğol-Türk ortak çalışmasından görüntüler. Kazılar devam ediyor zaten. Değil mi? Devam ediyor. Oo, güzel bir müzeymiş. Vay. Bak çocuk geldi bu arada. Çektirmeyecek fotoğraf. Ve Kültigin anıtı arkadaşlar. Biliyorsunuz tarih derslerinde, tarih kitaplarında her zaman okuduğumuz o anıt şu anda tam karşımızda duruyor. Vay vay vay, muhteşemmiş. Ve burada da Bilge Kağan anıtı. Bakar mısınız? Yine burada da Göktürklerden kalan mermerleri görebiliyoruz. Onları da arkadaşlar buraya sergilemişler. Fakat tabii ki de buradaki en etkileyici ikili görmüş olduğunuz iki tane anıt. Bakın mezar taşları. Şöyle yazıtları arkadaşlar sizler için yaklaştırayım. Yine burada da arkadaşlar Orhun yazıtı hakkında bilgilendirme mevcut. Şöyle sizler için göstereyim. Durdurup buradan okuyabilirsiniz. Bilge Kağan yazıtı 716-734 yıllarında Göktürk Devleti'ne kağanlık yapan Bilge Kağan'ın anısına dikilen anıtmış arkadaşlar. 716 yıllarından bahsediyoruz. Bakın ne kadar eski bir zaman. Bu da arkadaşlar Bilge Kağan'ın tacı, altın tacı. Türklerde Kaan seçilme merasimi Tanrı'dan aslında kutla geliyor. Ama bir kurultayları var, yaşlı dedelerin olduğu. O dedelerde hani hangisi Kaan olsun diye vesaire seçiliyor. Orada belirleniyor yani. Ve Tanrı'dan geldiğini kut bu şekilde diye şey söylüyorlar. Karar alıyorlar daha doğrusu. Böyle bir de bilgi var bununla ilgili. Sen bu devletin doğu ve batı ayrı yönetildiğinden bahsetmiştin. Tabii aynen. Doğudaki devleti daha büyük hani lider, aslında Kut'un geldiği lider yönetiyor. Batıdakinde komutan olarak diyeyim kardeşi tarafından yönetiliyor. Bu şekilde ayrılmışlar. Şeyde de Hunlarda da kuzey güney diye ayrılıyor bu. Göktürklerde de doğu batı şeklinde aynen. Çok hoşuma gitti, çok güzelmiş ya. Böyle bir tarihe çok yakından tanıklık etmek, bu anıtları, yazıları görmek müthiş. Yine arkadaşlar Bilge Kağan dönemine ait altın süslemeleri burada görebiliyoruz. Burada hala kazı çalışmaları devam ediyor.
zaman zaman. Bakın burada mesela. Bilge Kağan, Kültigin Kağan Külliyesi Balbal olarak geçiyormuş. Göktürk dönemi arkadaşlar. Bu kalıntıların hepsi. Bir de müzenin sol tarafına bakalım. Orada ne var? Tabii asıl etkileyici olan söylediğim gibi karşımızda görmüş olduğumuz 2 tane büyük anıt. Burası ufak bir bölüm yapmışlar. Gerçekten rengi neden pembe seçmişler sence? Bu Şu anda bir askeri lojmanda geziyor gibiyim. Burada da yine bu bölgeye ait güzel fotoğraflar sunulmuş. Süper. Harika bir müze arkadaşlar. Giriş 10.000. Fotoğraf çektirmek isterseniz 20.000 diyorlar. Biz 15.000'e bu işi hallettik. Geldiğinizde ufak böyle bir pazarlık yapabilirsiniz burada. Arkadaşlar şimdi Erdene Zu Manastırı'na geldik. Moğolistan'ın en eski Budist manastırı burası. Sizlere bahsetmiştim Moğolistan halkının büyük bir kısmının Budist olduğundan. 1585 yılında Altan Kağan'ın torunu Abdai Sahin Kan tarafından inşa ediliyor arkadaşlar şu anda bulunduğumuz manastır. İnşası Budizmin Moğolistan'da resmi din olarak kabul edilmesiyle aynı döneme denk geliyor. Yani burada Budizm kabul edilir edilmez bu manastırı aslında inşa ediyorlar. Eski Karakurum şehrinin kalıntıları üzerine kurulmuş. Karakurum'un taşları manastırın yapımında kullanılıyor arkadaşlar. Manastır böyle gözüküyor. Oldukça büyük, oldukça güzel korunmuş bir manastır bu arada. 100'den fazla tapınak ve binlerce keşiş barındırıyormuş. Komünist dönemde yani 1930'larda dini baskılarla birlikte büyük kısmı yıkılıyor. Yalnızca birkaç yapı burada ayakta kalıyor arkadaşlar. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alıyor. Şu anda sizlerle beraber gezdiğimiz bu tapınak. 108 adet stupa yani Buda anıtı ile çevrili geniş bir alanı kapsıyor. İçeride lamyalar, heykeller, Budist dini resimler ve eski yazmalar bulunuyormuş burada. Hem Budizm hem de Moğol tarihi açısından arkadaşlar burası oldukça fazla önem taşıyor. Gerek yerli turistler, Moğollar, gerekse bizler gibi arkadaşlar yabancı turistler burayı ziyaret ediyor, bu manastırı görüyorlar. Güzel gözüküyor. Zaten Moğolistan'ı gezmek gerçekten oldukça keyifli, oldukça güzel. Yani bir yanda böyle güzellikleri görürken hemen böyle bu manastırın arka tarafında atlar, özgürce gezen hayvanlar, koyunlar, keçiler, muhteşem bir doğadayız. Hava da güzel olunca tadından yenmiyor tabii ki de buraları gezmek. Manastırda böyle gözüküyor. Herhangi bir ücret ödemedik arkadaşlar buraya girerken. Ücretsiz bir şekilde bu manastırı ziyaret edebiliyoruz. O yönden de ekstra bir sevdim. Çünkü Moğolistan'da, Ulanbator'da da aynı durum söz konusu. Burada da arkadaşlar turistik yerlere gitmek için videonun başında da bahsetmiş olduğum gibi mutlaka bir turla anlaşmanız gerekiyor. Araçla ulaşmanız gerekiyor. Bu da aslında benim gibi yalnız gezginler için birazcık problem. Bizim bugün binmiş olduğumuz araç yanlış hatırlamıyorsam 45-50 Amerikan doları gibi bir şeydi ve araç gidiyor arkadaşlar. Yani tek kişi de binseniz bizim gibi 3 kişi 4 kişi de binseniz 45-50 Amerikan doları vermeniz gerekiyor. Bunu tek kişi yapmak gerçekten maliyetleri epey bir yükseltiyor. Hani böyle bir olumsuzluk söz konusu bu coğrafyada maalesef böyle bir durumda var arkadaşlar. O yüzden imkanlar dahilinde ya buraya geldiğinizde birileriyle tanışıp bu bütçeyi ayarlayıp bölüp bu şekilde buraları ziyaret edebilirsiniz. Hani hosteldeki arkadaşlar da mutlaka sizlerle bu turlara katılmak isteyecektir. Yahut kalabalık bir grup olarak gelirseniz zaten ortada hiçbir problem kalmıyor. Yani bu coğrafyalarda gezmek birazcık maddi anlamda bence bu tarz durumlar olduğu için birazcık yükseltebiliyor. Benim gözlemim bu şekilde. Tabii Orta Asya'yı gezerken buna daha çok şahit olacağız. Bakalım ilerleyen süreçte göreceğiz arkadaşlar. Durumlar, ekonomik koşullar nasıl olacak? İnsanlar şu anda fotoğraf çektiriyor. Buranın tadını çıkartıyor. Oldukça güzel bir manastır. Çok fazla Koreli turist var. Benim şapkam da görüyorsunuz Jeju Island. Güney Kore'de gezmiş olduğumuz muhteşem volkanik bir adaydı orası. Hemen Koreli arkadaş gördü. Ben de Jeju'da yaşıyorum, Jeju'da yaşıyorum. Dedim çok seviyorum Jeju'yu. Jeju benim gerçekten böyle bu
coğrafyada gezdiğim ve etkileme anlamında beni zirvede arkadaşlar. İlk 5'e kesin yazıyorum. Biraz daha düşünmem gerekiyor tabii ki de. İlk 3'e dahi girebilir. Hissiyat olarak muhteşem bir yerde. Jeju'yu seviyoruz. Jeju Island'ı seviyoruz. Şimdi Cengiz Han döneminde zaten burası Karakorum başkent olarak kabul ediliyor. Cengiz Han bilfiil yönetimi buradan sağlıyor. Ve haberleşme ağları zaten biliyorsunuz Paris'e kadar falan aslında gidiyorlar. Ama haberleşme ağları o kadar iyi ki her bir alanında, haberleşme alanında mektuplar birbirlerine, fermanlar birbirlerine teslim edilerek komutanlara ulaştırılıyor ve çok hızlı teslim oluyor. Yani atıyorum Paris'te bir olay yaşandığı zaman, atıyorum Subutay tarafından bir olay yaşandığı zaman haber Cengiz Han'a çok hızlı buraya çok hızlı şekilde geliyor. Yani kilometrelerce, binlerce kilometre olan bir alandan hızlıca haber alınabiliyor. Cengiz Han öldükten sonra yerine 2-3 yıl hükümdar taht koltuğu boş oluyor. O sırada karısı yönetimde söz sahibi ama yine yani, kurultay anlayışı Moğollarda da aynı şekilde devam ediyor, Türklerde olduğu gibi. Bu 2-3 yıllık süreçten sonra Çağatay Han zaten hükümdarlığı kabul etmiyor, istemiyor. Bir küçük kardeşi Ögeday'a geçiyor. Ögeday'da 6-7 yıl sanırsam bir hükümdarlık süresi var. Sonra Ögeday hastalanıp ölüyor. Yemekten mi zehirleniyor, biri tarafından zehirleniyor. Zaten o dönemde de çok büyük bir karışıklık çıkıyor Moğollarda. Ondan sonra Ögeday Han öldükten sonra devlet aslında 4'e bölünüyor. Daha doğrusu çok büyük bir yer olduğu için 4'e paylaştırma kararı alıyorlar. Ana merkezde yani burada Karakurum'da Mengü Han, oğlu zaten Ögeday Han'ın. Mengü Han liderliğinde Hanlar Hanı Mengü Han olmuş oluyor ama 4 kardeşine bölüyor. Bunlar kim? Kubilay Hanlığı'nda Kubilay, Çağatay Devleti'nde Çağatay Han devam ediyor ve daha sonrasında oğlu devam ediyor. Altınorda Devleti'nde Batuhan ve Berke Han kardeşler bunlar da. İlhanlılarda da yani bugünkü İran topraklarında da Hülagü Han hükümdarlık sürüyor. Hülagü Han'ın önemi ne? Hülagü Han zaten Selçukları yıkan hükümdar Han. Onun komutanı Baycunayan tarafından Selçuklular yıkılıyor. Köse Dağı Savaşı'nda 1243 yılında olması lazım. Onun dışında Kubilay Hanlığı yani diyebiliriz. Ne zaman bu şeyler hani Budist olmuştur diyebiliriz. Aslında Cengiz Han, Ögeday Han bunların hepsi Tengri anlayışına, Şaman anlayışına, inancına sahip kişiler. Ama Kubilay Hanlığı zamanında Kubilay Hanlığı zaten Çin'in büyük bir bölüm kısmında kuruluyor. Yani Çin'in Pekin taraflarında kuruluyor diyebiliriz. Oralarda Budizmle tanışıyorlar ve Budist inancını benimsiyor Kubilay Han ve tüm Moğolistan'a yayılıyor. O yüzden şu an günümüzde %80, %70 civarında Budist şu an var. Yani Tengri inancı, Şaman inancı tamamen azalmış. Bitmiş. Yani %5'lere falan düşmüş diyorlar hani şu an. Bitmiş seviyede. Süper. Valla bilgiler için teşekkür ederim. Evet, rica Burhan'la ederim. beraber gezdiğim için ekstra mutluyum. Videoya da katkından dolayı teşekkür Evet, ederim. rica ederim. Güzel bilgiler veriyorsun. Güzel bir noktadayız burada da. Evet. Moğolların ben Budist olmasını yani buraya gelirken araştırırken öğrendim. Bilmiyordum açıkçası. Epey burada da etki devam ediyor Budizm. Tabii. Ya Budizmle harbiden çoğu ülke için konuşuyorum bunu. Gezdiğim için konuşuyorum. Bir kere tanıştıktan sonra tüm ülkeye yayılıyor. Yani Hinduizm arasında kendini o kadar iyi korumuş ki ya bayağı Hindu ülkelerine komşu bayağı bir Budist ülkeler var ve hani bayağı bir koruyorlar kendilerini. Bayağı bir sahiplenmişler diyebilirim yani. Buda'ya olan inancı, Buda'ya olan saygıyı çok benimsiyorlar. Aynen. Süper. Yavaş yavaş acıktık mı? Evet acıktık ya. Acıktık. Bir Moğol mutfağı yapar mıyız? Aynen. Bir de shopları falan da bu kostüm falan onları gezebiliriz. Evet bir de Atlar kartal falan gördük var, burada. aynen, Atlar kartal, gördük. atlar falan Moğolistan'a gelmişken bir Aynen. kartal bir at görmeden olmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen manastırın karşı tarafındaki alana geldik. Hem bir şeyler yeriz hem de burada görmüş olduğunuz kartalı şöyle bir yakından bakarız. İnanılmaz büyük gözüküyor. İnanılmaz büyük. Özellikle kollarını açınca galiba 2 metreye kadar ulaşıyormuş bu kartal.
Acayip gözüküyor. Buralardan gelip yerel kıyafetler kiralayabiliyoruz. Görüyorsunuz her şey var arkadaşlar. İstediğiniz her kıyafet burada var. Kolum koptu var ya. Çok ağır, evet. Okey miyiz? Okey. Okey. Ufak bir şey yaptık. Hayvanın ismini unuttum. Kartal, Kartal. tabii ki de. Kartal. İnanılmaz ağır geldi bana. Bilmiyorum. Sağ kolum böyle yukarı doğru kaldırmak gerekiyormuş. Muhteşem gözüküyor ama. Burada da arkadaşlar atlar var. Tabii ki de olmazsa olmaz. Onun arkasına geçerken dikkat et, tekmeyi koy. Evet, tekmeyi koyabilir. Bak şöyle bir kalkındı. Bekliyor sanki beni. Genelde hep şey yapıyorlar çünkü. Hemen gel buradan diyor, burasından geç diyor şey yaparken hep. Bu arkasında durunca direkt Durunca tekmeyi koyuyor. direkt koyuyor. Aynen. Çok güzel atlar. Bu arada Moğol atları biraz daha küçük oluyor. Tabii yabanda gördüğümüz bayağı büyük, biraz daha yaşlı olanlar da daha büyük. Ama burada genel olarak bunların kullandığı, evcilleştirdiği mi diyeyim, daha küçük. Kazakistan'da, Kırgızistan'da falan daha büyük atlar var yani. Bir de onlarla harbiden 4 nala gidiyorsun. O aslında videolarda gördüğümüz atlar biraz da o coğrafyalarda. Aynen orada. O Kırgızistan'ın son köl örneğini verebilirsin. Son göl deniyor işte, onlar son köl diyor. Islık Göl'de falan da var yine atlar. Oralarda zaten otağları kurmuşlar. Direkt nehirin kenarında, gölün kenarında orada yaşıyorlar Orada ve at şeyleri falan. İşte 4 nala koşular falan, ya ne bileyim yaylı gösteriler işte. Bayağı enteresan Bayağı gösterileri oluyor. Orta Asya'yı merak ediyorum. Sen bayağı gezdin Orta Tabii Asya'yı. tabii, aynen. Seviyorsun o coğrafyayı. Aynen, çok güzel. Kesinlikle gidilmeli. Sen toplamda 70 ülke. Ben toplamda 70 ülke gezdim. Maşallah, harika. Güney Amerika, 14 yıldır. Orta Asya. Aynen, aynen. Orta Asya, Asya. 13-14 Avrupa. yıldır geziyorsun bir de. Aynen 14 yıldır. Vallahi süper bir rakam. Ama sosyal medyayla uğraşmıyorsun. Konuştuk Yok, seninle. aynen, evet. Olsun, daha güzel. Kendin yaşıyorsun, kendin Aynen öyle. geziyorsun. Kendim yaşayayım. Anda yaşıyorum. sadece Anda diyebilirim. yaşıyorsun, süper. Control. Can, Save. can you open? Oh, nice. Nice. Being good. You. Burada arkadaşlar çok güzel satrançlar vardı. Çok da güzel bir pazarlık yaptık. Hanımefendiyle pek anlaşamasak da sağ olsun yardımcı oldu bize. 40-40 yani toplamda 80 bin almış olduk. Türk lirası karşılığı da herhalde yaklaşık olarak bir 400 lira gibi bir şey yapıyor. Kişi başı 400, ya 850 lira falan. Aynen, yapıyor. 850 lira falan yapıyor iki tane. Güzel oldu, güzel bir hatıra oldu. Çok da güzeldi. I can play credit. Arkadaşlar biz her yere girdik. Bir sürü farklı hediye aldık. Gerçekten özellikle Burhan Döktürdüm ben. çeyizini düzdü, öyle söyleyebiliriz. Ne var ne yok. Çok güzel ama gerçekten. Pazarlığa açıklar. Yani birazcık böyle pazarlık payı bırakıyorlar. Onu siz de geldiğinizde yaparsınız. Şimdi bir şeyler yiyelim diye oturduk buraya. Sütlü çay deneyeceğim. Ben de ilk kez deniyorum, bakalım. Nasıl bir lezzet. Tuzlu. Aa, evet. Evet, tuzlu. Ha, sen bir de şekerli çay içiyorsun. Evet, falan ya, biraz şekerli. sana farklı gelir. Evet. Evet. İlginç bir lezzet yani, daha hiçbir şeye benzetemedim. Hani acaba dedim önce birazcık kefire benziyor mu? Yok. Ayran desek hiç değil. İngilizlerin biliyorsunuz onlar da sütlü çayı vardır. Ona da hiç benzemiyor. Bambaşka bir lezzet ama hoşuma gitti. Bu Güzel. kımız şimdi kefire benziyor biraz. Bu kımızın sıcak hali, biraz da kımızda tabii fermanta, böyle bir acılık var. Hani fermante oluyor, o da aslında Kımız şey dediğimiz oluyor. at eti. Ay, At sütü. Etinden Aynen. çıktı, at sütü. Normal sıcak sıcak at sütünü sağdıklarında içtiğindeki lezzet buna yakın oluyor. Buna yakın oluyor. Ama biraz bekletilmiş marketlerden alınan kımız içtiğinde biraz daha o hani sanki alkol tadı, o fermentasyon var herhalde, süreci var. Hafif alkol var zaten, doğal şeyinde var galiba. Bunu o zaman bu kımıza benziyor. benzetebiliyor muyuz? Biraz benzetebiliriz. Ya daha çok kefir aslında kımıza da çok benziyor ama bu hani kefirin şeyin, kımızın sanki attan ilk şey sağladığında sıcak oluyor zaten. O haline benziyor. Benziyor. Güzel, ben kımız hakkında biraz daha ön yargılıydım. Bunu Böyle- sevdim ama. Demek Aynen, ki kımızı da seversin. sevebilirim. Kazakistan'a falan, Kırgızistan'a falan gittiğinde kımız mutlaka iç zaten, çok iyi. Onun dışında yine buranın böyle yerel lezzetlerinden birkaç bir şey söyledik. Şunu görüyorsunuz, huşu sanırım, doğru telaffuzu öyle. Bizdeki çiğ böreğe çok benziyor. Aynen. Bir de yanında şu da birazcık böyle mantıyı andırıyor. Mantı, aynen. Evet. Japonya'da şey diyorlardı, grozzi
Orada denemiştim. Gyoza diyorlar Gyoza. galiba. Tayland'da falan momo falan Momo da deniliyor. yani. Bu aynen. aslında hamurun Nepal'de içine, falan var. Bizim Kırgızlar'da, Kazaklar'da da var gene bu. evet, Et koyuyorlar, sebze koyuyorlar. mantılı et böyle güzel, Aynen, lezzetli. Bu bayağı. ikisini deneyeceğiz bakalım şimdi. Sirahım. Aça. Okay, thank you. Şöyle arkadaşlar çiğ börekler geldi bizim. Genelde koyun etiyle yapılıyor. İçine de soğan koyuyorlar. Valla malzemesi de çok bol ya. Aynen, Ben yediğim yerlerde bol malzemeli. Ya inge tartışıyor. Burada yine Japonya'da alışık olduğumuz bir durum var. Çok da hoşuma gidiyor benim. Geliyorlar ve Moğolca konuşmaya başlıyorlar. Hani senin anlayıp anlamaman onlar için çok önemli değil. Umurlarında değil. Direkt Moğolca yardırıyorlar. Şöyle gözüküyor. Yanaklara bak kıpkızıl. Kıpkırmızı. Valla çiğ börekler güzel, lezzetli. Eti de oldukça lezzetli. Bir de bu neydi bunun ismi? Burhan hatırlıyor musun? Buz diye geçiyor burada. Yine bu coğrafyalarda gördüğümüz, alışık olduğumuz bir lezzet. Bu da oldukça güzel gözüküyor, mantı. Yanında şöyle salatasıyla gelmiş. Valla yeme içme arkadaşlar buralarda problem değil. Yani yeme içme anlamında hiç problem yaşamazsınız. Gayet her şey Etli lezzetli, güzel. pilavlar vesaire her şey var yani. zaten. Değil mi? Bu coğrafyada her şey var. Et bol yani. Aynen öyle. Uygun. Uygun. Uygun fiyatlı. Etler burada uygun fiyatlı. Ya şu Moğol çocuklarının tatlılığına bakar mısınız? Dünya tatlısı. Yanakları tabii bir de özellikle kışın böyle kıpkırmızı oluyor. Dünya tatlıları. Arkadaşlar günaydın. Artık Karakurum'un sonuna geldik. Biz dün akşam oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Yurdumuzdaydık. Yurtlar gayet güzel. Geceleri bence birazcık soğuk olabiliyor. Yani bu mevsimde dahi. Hani böyle üstünüze bir ceket almanız iyi olacaktır. Ama gayet güzel. Kaldığım yer çok güzeldi. Sabah kahvaltısı çok güzel. Sabah da kahvaltı dahil güzel bir kahvaltı veriyorlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. Sizleri gelip otogardan alıyorlar. Otogara tekrardan bırakıyorlar. Yine aynı şekilde tur ayarlıyorlar. Yani kalacak yer anlamında Karakurum'a geldiğinizde Gaya Host'u kesinlikle tavsiye ederim. Herhangi bir reklam, işbirliği yoktur tabii ki de. Şimdi Burhan'la bir mola yerine geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Tam olarak ne yiyeceğimizi bilmiyoruz birazcık. Neydi öyle bir şey. Öyle bir da. şey. Dana Koyun eti, eti. koyun eti, Ha, dana koyun eti. eti falan. Aynen. Güzel. Zaten arkadaşlar özellikle Moğolistan'ın bu taraflarına geldiğinizde artık domuz burada neredeyse hiç yok. Tamamen koyun eti tüketiliyor. Böyle bir mola yeri. Dünya tatlıları ufak çocuklar var. Şu arkadakini göstersin. Çok Onu göster. Bakıyor mu hala bize? Yok. Ha, bakmıyor. Bakın burada şu özellikle dünya tatlısı. Yanaklar kıpkırmızı. Bakın şu da orada. Hello. Harikalar. Burada bekliyoruz şimdi. Sağ olsun şu arkadaşımız bize yardımcı oldu çeviride. bayağı çeviri sıkıntısı, translate sıkıntısı çekiyoruz. Evet, internet de yok burada. İnternette yok aynen. Anlaşamıyoruz hiçbir şekilde. Sen otobüste bir kavga çıktı dedin. Ufak Ha, bir tartışma. yanımdakiyle bu yanımızdaki arkadaş arasında kavga çıktı. Telefonla konuşuyordu benim yanımdaki arkadaş. Ve çok rahatsız oldu herhalde. Şoförü falan da söyledi. En son arkaya gitti işte. Bayağı. Diğerinden Hala konuşuyor. konuşmaya devam ediyor mu kadın? Hala konuşuyor aynen. Yani. Hala sürekli telefonda konuşuyor. Nerede atladığını bilmiyorum ama. Yok herhalde. Bu ufaklıklar canavar. Bizi dışarıda dövdüler. Öldüler. Çok dünya tatlısı ya. Yanakları kıpkırmızı, kötü kötü bakıyor ama. Tam alıp böyle ısıracaksın. Kırmalık böyle uf böyle. Şimdi arkadaşlar yemeğimiz geldi. Şöyle gözüküyor. Pilavla üzerine galiba ketçap sıkmış. Şurada bir patates püresi, şurada da bir koyun eti. Ufak da bir salata koymuşlar. Burhan etin birazcık farklı olduğundan bahsetti. Ya biraz ya bayağı bir buram buram koyun eti. Koyun tadı eti mi geliyor, kokuyor? Kokusu geliyor. Şöyle bir bakayım. Diğer yediğimiz yerlerde yoktu ama buradakinde biraz
Bayağı bir buram buram geliyor benim. Evet ama güzelmiş et. Güzel güzel. Ben beğendim. Ama dediğin doğru, çok koyun koyun. Siz mesela koyun eti seviyor musunuz? Kimi insana kokuyor çünkü koyun eti. Evet. Benim için çok O yüzden hatta Antep lahmacunu falan hani kuzudan dolayı yiyemeyen çok var. Ha, Kokuyor çok var, gibi hissediyor. Ağır geliyor insanlara. Antep lahmacunu o yüzden çok fazla şey olmuyor. Yani yenmiyor. Ama ben seviyorum yani kuzu lahmacunu. Ben de ya, benim için de bir problem yok. Burada bir Singapurlu arkadaşımız var. What's your name? Chloe. Kowi. Kowi. Nice to meet you, Kowi. Kendisi de geziyormuş buralarda. Öyle arkadaşlar, biz bunun tadını çıkartalım. Devam edelim ondan sonra. Güzel bir kasaba, güzel bir yer. Tabii ki de Orhun anıtları, Türklüğün ilk adımları, ilk devletleri, atalarımızın olduğu topraklar arkadaşlar buralar. Çok değerli, güzel yerler. Geldiğim için çok mutluyum. Sizlere de burayı yansıtmaya çalıştım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ben tekrardan otobüse bindim. Geldiğim otobüste arkadaşlar geri Ulanbator'a doğru dönüyorum. Buradan madalyaları olan bir Moğol beyefendi geçti. Ulanbator'da da görmek istediğim birkaç yer daha var. Yapmak istediğim farklı noktalar, farklı aktiviteler mevcut arkadaşlar. Hani belki başka bir yerlere de gidebiliriz. Birazcık böyle duruma göre bakacağız artık. Ama buradan mecburen Ulanbator'a dönmek gerekiyor. Farklı adımlar atabilmek adına. Öyleydi. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Sizlere de yansıtmaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Yolculuk başlıyor. Otobüsümüz aynı. Şoförümüz dahi aynı arkadaşlar. Demek ki hep bu otobüs git gel yapıyor.